Otomobil markalarının ve amblemlerinin ne anlama geldiği ile ilgili serimizde bu bölümümüzde Anadolu'dan bahsedeceğiz. Anadolu'nun nasıl ortaya çıktığını, ambleminin ve adının ne anlama geldiğini kısa bir tarihinden sizlere bahsedeceğiz. Her şeyden önce şunu belirtelim. Anadolu Koç grubunun bir ürünü ve zamanında Ankaralı iş adamı Vehbi Koç tarafından kurulmuş. Ve Vehbi Koç zamanında Ankara'da 1920'li yılların sonundan itibaren Ford bayiliği yapıyor. Ancak bu Ford bayiliği işte kamyon, otobüs vesaire kamyonet gibi şeylerle geçerli. Daha sonra 60'lı yılların hemen öncesine gelinince çeşitli montajlar yapılmaya başlanıyor. Ford lisansıyla kamyon, otobüs hatta station wagon otomobiller bile yer alıyor bu montajda. Ama Vehbi Koç'un her zaman aklında bir otomobil markası, Türk otomobil markası ortaya çıkarabilmek var. Bu doğrultuda kafasında çeşitli planlar yapıyor. Hatta Ford'la da görüşüyor ve Ford'a da belirtiyor böyle bir planı olduğundan. Ford'un Amerikan Ford diyelim. Kendilerine diyor ki yani böyle bir şeyi üretmek sayı itibariyle oldukça zor, pahalı olur. Bu nedenle de hani onun yerine satın alın vesaire gibi şeyler söyleniyor. Hakikaten de o gün için Türkiye'deki otomobil satışları dikkate alındığı zaman ki senelik 2-3 binlik satışlar ve 90 binlik bir otomobil parkı mevcut o sırada Türkiye'de. Bu oldukça zor görünüyor. Bunun da esas nedenlerinden bir tanesi araçların kaportalarının sacdan yani çelik sacdan üretiliyor olması, kalıp maliyetlerinin yüksek olması gösterilebilir. İşte tam da bu düşüncelerin sürdüğü bir sırada ilginç bir gelişme oluyor. Tabii bu ilginç gelişme için iki farklı düşünce var. Birincisi İzmir Fuarı'nda oldu. İkincisi de Ankara'daki Otokoç'un genel müdürlüğünde, Otosan'ın genel müdürlüğünde olduğu düşünülüyor. Şöyle ki bir araçla karşılaşılıyor herhangi bir yerden ikisinden birinde. Bu araçta böyle bakıyorlar bildiğimiz alışıgelmiş çelik saçtan bir kaporta yok. Bakıyorlar ki böyle fiberglass denilen yeni bir malzemeden imal edilmiş ve hoşlarına gidiyor. Daha uygun fiyatlı olabileceği üretim açısından düşünülüyor. İşte bu nedenle de bunun arayışına giriyorlar ve öğreniyorlar ki bu İsrail malı bir otomobil ancak Reliant denilen bir İngiliz markasının teknolojisini kullanıyor. Her iki markaya da gidiyorlar. Hem kaynak olan İsrail markasına hem de bunun esas üreticisi olan Reliant'a ve Reliant'ın üretim aşamaları hoşlarına gidiyor ve onlarla görüşmeye başlıyorlar. Bu doğrultuda ilk olarak 1967 yılında daha doğrusu 1966 yılının sonunda bir araç ortaya çıkıyor. Bu araç tek kapılı ve tek kapılı olmasının nedeni de o zaman için fiberglass teknolojisiyle bir dört kapılı araç üretilememesi oluyor. Ve çeşitli şekillerde satışına da başlanıyor. Ancak bunun için daha öncesinde tabii bir isim bulmaları gerekiyor. Sonuçta bir araç üretmişsiniz ve her ne kadar bu araç daha çok yabancı teknolojisine sahip olsa da Türkiye'de düşünülmüş ve Türk adına sahip olması gerekiyor. Bu nedenle de halka soruluyor, Türk halkına soruluyor. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya diye. Bunun doğrultusunda on binlerce katılım yapılıyor. İnsanlar ciddi şekilde ilgileniyorlar ve yaklaşık 200 tane de isim önerisi oluyor. Bunlardan en dikkat çekenleri Otosan, Anadolu, Anadol ve Veko olarak geçiyor. Veko da işte Vehbi Koç'un iki isminin başlangıçtaki iki harfi şeklinde gerçekleşiyor. Bu isimler arasında da en çok Anadolu adı hoşlarına gidiyor ve gerçekten de bunu kullanıyorlar daha sonrasında. Tabii yerli bir otomobil adını seçtiniz Anadolu olarak. Buna da uygun bir amblemin olması gerekiyor. İşte bu doğrultuda Ankaralılar bilir Hitit güneşi vardır ve içinde geyikler sıralanmıştır. O geyiklerden bir tanesi seçiliyor. Aynen o figüre benzeyen Hitit geyiği Anadolu'nun amblemi oluyor. 1967 yılında başlayan Anadolu üretimi 1984 yılına kadar devam ediyor. Tabii bu binek modeller ve yaklaşık 67 bin tane araç üretiliyor. Tabii 1991 yılına kadar da bir yandan da pick-up üretimi devam ediyor. Toplamda da hepsinin yani pick-up olsun, binek araç olsun 100 binin üzerine araç üretilmiş. Bu dönemde tabii çeşitli zorluklarla bu proje bitmek zorunda kalmış. Daha sonra yerine Ford Taunus modeline bırakmış. Ford olarak devam etmiş. Keşke devam etseydi. Bizim de bir yerli markamız olsaydı belki bundan sonra olur. Ayrıca bu üretim süresince bir de kırılma noktamız var. 70'li yılların sonunda yani Anadolu'nun hayatını sonlandıracağı zamanlara yakın zamanda çok özel bir prototip üretilmiş. Daha doğrusu iki tane. Bunlardan bir tanesi FW11,
ve bir tanesi de çağdaş prototipleri. İşte bu prototiplerde zamanında oldukça bulması zor olan Wankel motor kullanılmış. Wankel motor biliyorsunuz NSU tarafından icat edilmiş ve günümüzde belli bir süre öncesine kadar Mazda tarafından kullanılmıştı. Hatta Mazda bu motoru tekrar kullanmanın çeşitli yollarını arıyor. İşte ta o zaman belki de yerli bir markada böyle bir motor kullanılacaktı. Üstelik FW11'de sunulan prototiplerden bir tanesi Bertone tarafından tasarlanmıştı. Ve daha sonrasında bu prototip Citroen tarafından satın alındı ve Citroen BX modelinde de kullanıldı. Düşünün ki bu Citroen BX modeli oldukça popüler bir modeldi döneminde ve de sevildi. İşte Anadolu'nun hikayesi de bu şekilde ve başarılı bir şekilde başlayıp maalesef hüzünlü bir şekilde sonlanmış bir otomobil oldu. Umarız yerli otomobil hayallerimiz kısa bir zamanda gerçek olur ve Türkiye'nin de kendine özgü bir markası olur ve üretimi de ülkemiz olanaklarıyla gerçekleşir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.